Herkese merhabalar. Bu haftaki konu başlığımız doğal afetlerin ruhsal uyanış açısından önemi nedir? Bunun üzerine olacak. Ancak öncesinde bu dünyadan ayrılan dostlarımıza rahmet ve ışık, yakınlarına da sabırlar diliyorum. Doğal afetlerle ruhsal uyanışın ilişkisini açıklamaya yönelik bazı kişisel ilhamlarım da olacak. Ancak bu yayında destek alacağım Allan Kardec'in Ruhlar kitabı, Sirius misyonundan Sadıklar planı ve İlahi Nizam ve Kainat'tan size bilgiler paylaşacağım. Ruhsal tebliğlerden alınmış bu afetler ve ruhsal uyanış ilişkisini anlatan tebliğlerden bilgiler paylaşacağım. Ama öncesinde size bazı sorgulama alanları yaratmak istiyorum. Hiç düşündünüz mü? Değerli arkadaşlar, dünya dediğimiz gezegen evrimleşirken veya var olurken neden yer küresindeki enerjiyi boşaltma ihtiyacı üzerine var olmuştur? Veya bu tamamıyla bilimsel bir gerçekliktir. Her zaman söylediğim gibi lütfen araştırın. Entropi yasası. Her şey varoluş itibariyle bozuluma uğramak üzerine varlığını devam ettirir. Yani her şey dönüşmek için bozuluma uğramak zorundadır. Bunu biyolojimiz açısından da tamamıyla bilimsel bir şekilde paylaşabilirim. Apoptosis, programlı hücre ölümü. Her gün binlerce hücremiz ölüyor. Sizce neden? İşte şu anda içerisinde bulunduğumuz dönem. Sadece sonuçlarla üzülüyoruz. Sadece sonuçlarla aksiyona geçiyoruz. Ama neden sorusunu soracağımız bir bilinç seviyesinden önlem almıyoruz. Gereğini yapmıyoruz. Sonuç noktasında ahlanıp vahlanıp yardımlar toplayıp yaraları sarmaya çalışıyoruz. İşte bu neden sorusuyla ilgili sorgulamanın gelin bakalım ruhsal alemdeki dostlarımız tarafından bize bu ilişkiyi nasıl yaşayacağımızı bize aktarmışlar. Öncelikle Allan Kardec'in Ruhlar kitabından başlıyorum. Soru: yıkım bir doğa yasası mıdır? Cevap: tekrar doğup yenilenebilmeleri için her şeyin yıkıma uğraması şarttır. Çünkü sizin yıkım dediğiniz şey aslında sadece bir dönüşümdür. Amacı ise canlı varlıkların yenilenmeleri ve ıslahıdır. Ancak yok olan sadece aksesuar mahiyetindeki bu harici kılıftır. Düşünen varlığın esası değildir. Yani yok olan bedendir, ruh daimidir demek istiyor. Esas unsur ise geçirdiği pek çok başkalaşım ve değişim yoluyla çok daha incelikli bir yapı kazanmış olan yok edilemez nitelikteki zeki prensiptir. Yani o yıkıcı afet anında kişinin cehit ve gayretleriyle ilgili yaşadığı şoklamanın kendisini maneviyata yöneltmesiyle ilgili bir bilgiyi paylaşıyor. Yeni soru: eğer canlıların yenilenmesi için yıkım gerekliyse doğa onlara neden kendilerini korumaları için çeşitli vasıtalar temin ediyor? Cevap: bu yıkımın zamanından önce gerçekleşmemesi için çok erken meydana gelen yıkım zeki prensibin tekamülünü geriletir. Tanrı bu nedenle her canlı varlığa yaşama ve kendini koruma arzusu vermiştir. Soru: doğa korunma vasıtaları ile yıkıcı unsurları neden yan yana konumlandırmıştır? Cevap: bunun dengeyi sağlamak ve bir karşı ağırlık yaratmak için olduğunu size zaten söylemiştik. Hastalık ve çare yan yana konulur. Yani günümüzde şu anda problem olarak konuşulan yıkan aslında deprem değil, sağlam yapılmamış veya gerekli teknolojinin kullanılmamış olduğu binalardır. Yani aslında biz teknolojik olarak, bilinç olarak, yaklaşım olarak, vicdan olarak üzerimize düşeni yapabilme liyakatini gösterebileceğimiz bir farkındalıktayken bu afetlere cevap vermek durumunda kalıyoruz veya deneyimlemek durumunda kalıyoruz. Ama gereğini yapmadığımız sürece üst planında söylediği gibi hastalık ve çare yan yana verilmiştir. Yeni soru:
Yıkım tüm dünyalarda gerekli bir unsur mudur? Cevap: bu ihtiyaç her dünyanın maddi durumu ile orantılıdır. Fiziksel ve manevi açıdan yüksek arınmışlık düzeyindeki dünyalarda ise tamamen ortadan kalkmıştır. Sizinkinden daha gelişmiş dünyalarda varoluş koşulları tamamıyla farklıdır. Yani maddenin ötesindeki mana bilgisine ulaşmış varlıklar artık madde ile imtihan edilmek zorunda değildir demek istiyor. Hepimize nasip olsun. Soru: yıkım bu dünyadaki insanlar için her zaman gerekli bir unsur olacak mıdır? Cevap: ruhları maddeye yönelik aşkınlık kazanıp maddenin üzerine yükseldikçe insanlar için yıkımın gerekliliği de bu oranda azalacaktır. Dolayısıyla zihinsel ve manevi gelişime her zaman için yıkım korkusunun refakat ettiğini görürsünüz. Yani sevgili arkadaşlar, burada şunu söylüyor. Diğer paylaşacağım bilgilerde de zaten sağlaması olacak. Aslında üst plandaki dostlarımız şunu söylüyor. Maddeye bağımlı olduğunuz sürece, bu dünyadaki varlığınız madde üzerine ihtiraslarla yoğrulduğu sürece ve yola devam etme şeklinizde meşaleniz madde olduğu sürece, madde ile imtihanınız kendisini katlaya katlaya devam edecektir. Şimdi sadıklar planından 4 maddelik bir bilgi paylaşımı yapacağım. Plan diye tanımladığım sadıklar planıdır. Dediğim gibi Sirius misyonuna bağlıdır ve oradan alınan bilgiyi birebir okuyorum. Söyleyeceklerimizi iyi dinleyiniz. İçinde bulunduğunuz ülke çeşitli aralıklarla bazı doğal afetlere sahne olacaktır. Olayların her biri belli bir yönden bir fonksiyonu gerçekleştirecektir şüphesiz. Bu fonksiyonlar şu 4 yönü ilgilendirmektedir. Birincisi, kendi topluluğunuzun, yani millet olarak topluluğunuzun vicdanını uyandırmak üzere. Burada vicdan uyanıklığının ilk kademesi olarak medeni cesaretin ortaya çıkışı görülecektir. Birebir günümüzü söylemiyorlar mı? Sevgili arkadaşlar, Celse'nin tarihi 1966. Bakın yardımlar toplanıyor. Bakın herkes el ele veriyor. Herkes bir bütün olarak bu yaraları sarmaya çalışıyor. Bu mükemmel bir hareket. Ama sevgili arkadaşlar, bunu söylemezsem eksik olur. Sizce bu bilinç haline, bu bütünlüğe gelebilmek için bu kadar ciddi kayıplar mı vermemiz gerekiyordu? Belki bizim varlığımızdan yansıttığımız bu manyetik enerjilerin daha farklı bir şekilde evren düzleminde yorumlanabilmesi için belki daha öncesinde de bunu başarabilirdik. Ama yapmadık. Bunu sadece depremle ilgili demiyorum sevgili arkadaşlar. Bir sürü hasta insan var. Bir sürü hasta çocuk var. Adaletsizliğe uğrayan bir sürü insan var. Bu kitlesel hareketler, bu televizyonda yapılan organizasyonlar onlar için neden yapılmıyor? Soruyorum size. Demek ki insanların uyarılabilmesi için çok ciddi silkelenmesi gerekiyor. İhtiyacımız neyse evren bize onu gönderecek. İkinci madde. Toplumunuzun diğer toplumlar arasındaki durumunun daha kuvvetli ve istikrarlı olabilmesi için bunun bazı şeylerin öncülüğünü yapması gerektiğini gösterecektir. Üçüncüsü, bütün dogmatik inançlarda mevcut olan hükümlerin yeniden gözden geçirilmesi şeklinde genel bir basınç hissedilecektir. Yani toplumunuzda bulunan her türlü din ve mezhep sahibinin yeni bir anlayış içerisinde el ele vermek duygusunun kabardığı gözlemlenecektir. Bakın sevgili arkadaşlar, yurt dışından dostlar geldi. Bizimle aynı dini görüşe sahip olmayan insanlar bize destek verdi. Veya kendi coğrafyamızda hangi dinin, hangi mezhebin mensubu olduğuyla hiç kimse ilgilenmeksizin üzerine düşeni yapıyor. Ve çok ciddi gayretler vererek. Demek ki bunların olabilmesi için biraz önce de söylediğim gibi çok ciddi sarsılmamız gerekiyormuş. Ama gönül isterdi bu sarsılma varlığımızın ve toprağımızın bir parçası olmadan da bunu yapsaydık. Ve dördüncüsü, insanlar bütün bunları, bütün doğa olaylarını topluca inkar edip azacaklardır. Bakın burada çok ince bir bilgi var.
Çünkü bir yerden sonra durum zihinsel bozuluma gidecek. Bunun çok detayına girerek sıkıntı yaratmak istemiyorum. Ama ne demek istediğimi anlayanlar zaten mesajı almış olacaklar. Ve son olarak İlahi Nizam ve Kainat'tan bir okuma yapacağım. Sonrasında da biraz kendimce kişisel yorumlama yapıp yayını sonlandıracağım. Yakında doğa şartlarında meydana gelmeye başlayacak olan köklü değişmelerde hiçbir şeyin maksatsız ve körü körüne olmayacağını, en ufak bir olayın bile ancak üniteden gelen icaplara göre üstün vazifeli varlıklar tarafından şaşmayan ve aksamayan bir tertip ve ahenk içinde meydana getireceğini artık iyice belirtmiş bulunuyoruz. İşte biraz yukarıda sözünü ettiğimiz kapının açılması demek de bu hakikatin insanlar tarafından idrak edilmesi, benimsenmesi ve ona göre mevcut düzenlere isteyerek, sevinerek gidilmesi, uyulması demektir. Şu halde yeryüzündeki doğa şartlarının değişmesiyle meydana gelecek yeni ahengin insanlara bu kurtuluş imkanlarını bahşetmiş olması bakımından fevkalade büyük bir kıymeti ve önemi vardır. Görünürde bozuk ve düzen sıkıcı, hatta rahatsız edici gibi durumlarda görülebilecek olan bu hallerin hakikatte insanların yüksek kazançlarını sağlamaya yarayacak kıymetli birer vasıta olduğunu unutmamak insanların menfaatleri gereğidir. Bakın, biraz önce verdiğim bilginin de burada sağlamasını yapıyorum. Çünkü insanlığın değişecek olan çehresi ve yeni tertiplerle kurulacak ahenk ancak tamamlanmış bir dünya devresinin kapanışından sonra olacaktır. İşte bunun için dünyanın geçireceği son hazırlıklar vardır. Bu hazırlıkların da iki yönü vardır. Birinci yönü, insanları bu dünyanın artık kendileri için elverişli bir mesken olamayacağını anlatmak suretiyle henüz eksik kalan gerekli bilgilerini, gözlemlerini ve imanlarını kazandırmak. Diğer yönü de sonradan gelecek basit bedenlerin tekamüllerine elverişli yeni bir dünyayı meydana getirmektir. Yani plan durmadan şunu söylüyor arkadaşlar. Maddenin ötesindeki varlığınıza geçmek için bu deneyimleri yaşıyorsunuz. İstediğiniz kadar direnin veya yapmanız gerekeni yapmayın. Biz sizin bu dönüşümünüz için gerekli olanı, gerekli planlar dahilinde hayata geçireceğiz. Devam ediyorum. Şimdi bu doğa değişmelerinin, yeni meydana gelecek olayların kısaca vuku bulması, yaklaşmış olan büyük dünya dönüşümünün mahiyet ve şekillerini açıklamaya başlıyoruz. Yakın olan bu büyük dünya devresi kapanışının ilk alametleri diyeceğimiz bazı basit olaylar halen başlamış bulunmaktadır. Bunlar insanların gözünde henüz güçlü manalar ifade etmeyen ve kör doğa güçlerine bağlı, gelip geçici arızalardan ibaret sanılan bazı atmosferik değişmelerdir. Bu haller gittikçe artacak ve ifade ettikleri yüksek manaları yavaş yavaş daha güçlü olarak hissettirmek üzere durmadan devam edeceklerdir. Mesela vaktinde beklenen yaz sıcakları bazen bir türlü gelemeyecek. Kış ortasında anormal sıcak havalar, yaz ortasında da soğuk havalar görülmeye başlayacaktır. Ne kadar günümüzü anlatıyor, değil mi sevgili arkadaşlar? Bu bilgileri bu arada ben yıllar önce de yayınlarımda paylaşmıştım. Ama zaman öyle bir zaman ki tekrardan paylaşmak gerekli olduğu için aktarmak durumundayım. Bazı yerlerde uzun süre devam eden kuraklıklar yanında diğer bazı yerlerde sürekli yağmurlar selleri meydana getirecek ve önemli tahribat yapacaktır. Güçlü rüzgarlar tehlikeli haller alarak esecek, yer yer büyük zararlar meydana getirecektir. Bu arada depremler meydana gelecek, şiddetli yer sarsıntıları insanları felaketli diye nitelendirecekleri doğa olayları arasında yeryüzünün orasında burasında kendilerini göstereceklerdir. Ne kadar günümüz, ne kadar biz, ne kadar hakikatimiz. Değil mi sevgili arkadaşlar? Bakın, ruhsal tebliğleri okumadan önce size bazı hakikatlerden bahsettim. Bunlar varoluşun hakikatleri, bilimsel olarak karşılık bulan hakikatler. Ne dedik? Entropi yasası, düzenli bozulum dedik. Hatta biyolojimizden örnek vererek apoptosis dedik. Araştırın dedik. Sonrasında bu bilgilerin karşılığı olabilecek şekilde her biri 1950'li 60'lı yıllarda alınmış tebliğlerden size günümüzün yorumlaması diye tanımlayabileceğim evrensel hakikatleri ilettim.
En azından ben bunların evrensel hakikatler olduğunu biliyorum. Kendi adıma biliyorum. Zaten bu bilgilerle ilgilenmeyen veya hakikati kendince bu bilgilerde aramayan kişiler belki zaten bu yayını şu anlattığım süreye kadar belki izlemeyeceklerdir. Evet arkadaşlar, neden? Neden yaşıyoruz? Neden yaşıyoruz? Çünkü insan bir manyetik alanı paylaşıyor. Bu manyetik alan bir ortak bilinç alanı sevgili arkadaşlar. Evet, bir fay hattı bilimsel olarak orada mıdır? Evet, oradadır. Ama dünyanın ilk varoluşunda bu enerjinin boşaltılması ile ilgili oluşan sistemin bilinç hali, yani dünyanın evrimleşme halindeki canlılığına ait bilinç halinde neden böyle bir sistem yaratmıştır? Bakın sevgili arkadaşlar, insan hasta olduğunda bütün vücudu kırılır. Bütün vücudunda ağrılar hisseder. Kalkamayacak gibi olur. Bunun sebebi nedir? Bizim biyolojik ve fizyolojik varlığımızda bağışıklık sistemimizle virüsün çatışmasıdır, savaşıdır. Dünya da bu şekilde şifalanıyor. Dünyada varlığındaki negatifi atmak için bu alanı yaratıyor. Bu enerjiyi boşaltma ihtiyacı hissediyor. Hiç bu açıdan düşündünüz mü? Ama bu manyetik alanla ilgili kolektif bilince ait enerjiyi yöneteceğimiz noktada biz üzerimize düşeni yapmama halinden dolayı sistem bu kadar yıkıcı bir şekilde kendini gösteriyor. Burada asıl motivasyon veya görmemiz gereken bilgi bu. Yardımlar toplanıyor. Çok güzel. Bir sürü insan orada çaba veriyor. Çok güzel. Ama bunlar işin sonuç kısmı. Sonuçları yaratan sebeplerdir. İnsanın en büyük sorunu sebepleri dikkate almayan bir bilinç halinde sadece sonuçlar üzerinden yaşamaktadır. Çünkü hayatın içerisindeki illüzyonunun o kadar farkında değil ki. Bu farkındalık hali varlığında olmadığı için ya sonuçlara çok sevinir, ya sonuçlara çok kızar, ya sonuçlardan çok mutlu olur, ya sonuçlara öfke kusar. Tamam, duygularımızı bu şekilde yaşayalım. Ama duyguları bu şekilde yaşamamıza sebep olan hallerle ilgilenmeden nasıl olacak? Biraz önce de söyledim. Aslında bu birlik ve bütünlüğü sağlayacağımız depremin öncesinde de birçok hareket vardı. Bir sürü dert vardı, hastalık vardı, zorda olan insanlar vardı. İlle bu kadar kitlesel bir dünyadan ayrılma mı olması gerekiyordu? Sağ olsun o vazifelilerde. Şunu anlayalım. Biz ruhları olan bedenler değiliz. Beden kıyafeti giymiş ruhlarız. Zaten ne oluyorsa bunu unuttuğumuz için oluyor. Evet arkadaşlar. Bu konu başlığı ile ilgili aktarmak istediğim bilgiler bunlar. Öncelikle amacım size bir sorgulama alanı yaratmaktı. Sonuçlardan önce neden prensipleriyle ilgili bir farkındalık yaratmaktı. Sonrasında da ruhsal tebliğlerle bunun sağlamasını yapıp bu hakikatlerin neden bize yaşatıldığı ile ilgili bir bilgi vermekti. Ve kendimce de birkaç yorum yapma ihtiyacı vardı. Bunu da yaptım. Yayın süresini çok da fazla uzatıp konunun anlaşılırlığını da etkilemek istemiyorum. Bu haftalık anlatacaklarım
Bunlar tekrardan bu dünyadan ayrılan dostlara rahmet ve ışık, yakınlarına sabır diliyorum. Haftaya Salı günü yeni bir konu başlığıyla tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiler diliyorum.